Bazı evler yaşlanır, bazıları unutulur, bazıları ise bekler. Ama Kuzey Denizi'nin kıyısındaki Grenşholm Adası'nda bulunan siyah taşlardan yapılmış o eski deniz feneri, sanki beklemekten bile vazgeçmişti. Yıllardır kimse geceleri oraya yaklaşmıyor. Balıkçılar haritalarında o kayalık bölgeyi işaretleyip rotalarını değiştiriyor. Adanın yaşlıları ise fenerin adını bile yüksek sesle söylemekten kaçınıyordu. Çünkü herkes aynı şeyi fısıldıyordu. Fenerin duvarında beliren o ince çatlak ilk ortaya çıktığında yalnızca taşları ayırıyordu. Sonra sesleri ayırmaya başladı. Ardından zamanı, en sonunda da insanları. Ve oraya giren hiç kimse, içeride ne kadar kaldığını bir daha doğru hatırlayamıyordu. 50 yaşındaki yapı mühendisi Adrian Keller. Hayatı boyunca efsanelere değil hesaplamalara inanmıştı. Çelik taşıyıcı sistemler, beton dayanımı, kaya zemin analizleri. Dünyanın en riskli yapılarında çalışmış, çökmek üzere olan köprüleri ayakta tutmuş. Depremlerden sonra şehirleri yeniden ayağa kaldıran ekiplerde yer almıştı. Ona göre her çatlağın bir sebebi, her sebebinde matematiksel bir açıklaması vardı. Bu yüzden Kuzey Avrupa Denizcilik Kurumu'ndan gelen teklif ilk bakışta sıradan görünmüştü. Terk edilmiş Grenşholm Deniz Feneri'nin gövdesinde yıllardır büyüyen gizemli bir yarık incelenecek. Yapının yıkılma riski hesaplanacak ve gerekiyorsa kontrollü şekilde yıkım kararı verilecekti. Dosyada eski raporlar eksikti. Fotoğrafların bazıları yanmış gibiydi. Son teknik inceleme tam 13 yıl önce yarıda kesilmişti. Ekibin neden geri döndüğüne dair tek satırlık açıklama ise Adrian'ın dikkatini çekmişti. İnceleme güvenlik gerekçesiyle tamamlanamamıştır. Güvenlik gerekçesinin ne olduğu yazmıyordu. Adrian küçük motorlu tekneyle adaya ulaştığında gökyüzü kurşuni bulutlarla kaplanmıştı. Onu iskelede karşılayan tek kişi, adanın son sakini sayılan yaşlı bekçi Malcolm Byrne'dı. Omuzları çökmüş, yüzü rüzgarın oyduğu kayalara benzeyen bu adam, tek kelime etmeden Adrian'ın çantasını aldı ve dar patikadan yukarı yürümeye başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra fener bütün heybetiyle karşılarında yükseldi. Siyah bazalt taşlarından örülmüş silindir biçimindeki yapı, denizden yükselen sisin içinde neredeyse görünmez oluyordu. En dikkat çekici şey ise gerçekten de dış duvarda aşağıdan yukarıya uzanan ince, düzensiz bir yarıktı. İlk bakışta sıradan bir yapı çatlağı gibi görünüyordu ama Adrian dürbünüyle incelediğinde garip bir ayrıntı fark etti. Yarığın genişliği her noktada aynı değildi. Üstelik rüzgarın yönü değiştikçe çatlak sanki nefes alıyormuş gibi milim milim genişleyip daralıyordu. Malcolm sessizliğini sonunda bozdu. İlk gün herkes onu taş sanır. İkinci gün sesini duyar. Üçüncü güne kalırsan seni tanımaya başlar. Adrian istemsizce gülümsedi. Taşların insan tanıdığına inanmıyorum. Yaşlı adam durdu, gözlerini doğrudan Adrian'ın gözlerine dikti. Ben de 40 yıl önce inanmıyordum. Ardından başka hiçbir açıklama yapmadan cebinden ağır demir bir anahtar çıkardı ve paslı kapıyı açtı. İçeri girer girmez nemli taş kokusu burnunu yaktı. Spiral merdiven yukarı doğru karanlığın içinde kayboluyor. Duvarların arasından ince bir uğultu yükseliyordu. Adrian ölçüm cihazlarını kurmaya başladı. Lazer tarayıcı, nem sensörleri, titreşim analiz cihazları. Her şey normal görünüyordu. Ta ki lazer ışını doğrudan çatlağın üzerine düştüğü ana kadar. Ekrandaki ölçümler sürekli değişmeye başladı. Aynı nokta bir saniye içinde farklı koordinatlar gösteriyor. Taş yüzey bazen birkaç santimetre içeride, bazen de dışarıdaymış gibi görünüyordu. Adrian cihazı yeniden kalibre etti. Sonuç değişmedi. Üçüncü denemede ekran tamamen karardı. Sadece tek cümle belirdi. Mesafe BELIRLENEMIYOR. Elektronik arızaları hayatında çok görmüştü ama bu farklıydı. Çatlağın önüne yaklaşıp el fenerini tuttu. Işık yarığın içine giriyor ama diğer tarafı aydınlatmıyordu. Oysa taş duvar en fazla 80 santimetre kalınlığındaydı. Adrian cebinden ince metal prob çıkardı ve dikkatlice yarığın içine uzattı. Probun yarısı görünmez oldu. Sonra metalin diğer ucu aniden buz gibi soğudu. Elini geri çektiğinde probun üzerinde ince beyaz kırağı oluşmuştu. Dışarıdaki hava ise yaz mevsimine rağmen oldukça ılımandı. İlk geceyi fenerin yanındaki eski lojmanda geçirdi. Yağmur çatıyı döverken bilgisayarındaki verileri incelemeye çalıştı ancak dosyaların saat bilgileri birbirini tutmuyordu.
Aynı ölçüm bazen gelecekte kaydedilmiş görünüyordu, bazen de 30 yıl öncesinde. Bunu sistem hatasına bağladı. Fakat gece yarısını biraz geçe odasının duvarından gelen hafif tıklama sesi düşüncelerini böldü. Ses düzenliydi. Sanki biri taşın arkasından parmağıyla ritmik şekilde vuruyordu. Adrian el fenerini alıp duvara yaklaştığında ses aniden kesildi. Tam geri döneceği sırada bu kez karşı duvardan aynı ritim duyuldu. Ardından tavandan, sonra zeminden, en sonunda dört yönden aynı anda. Sabah olduğunda Malcolm kahve hazırlarken hiçbir şey sormadı. Adrian ise gece yaşadıklarını anlatmayı düşünmedi. Bunun yerine eski kayıtları görmek istediğini söyledi. Yaşlı adam uzun süre sustuktan sonra yatağının altından metal bir sandık çıkardı. İçinde onlarca defter vardı. İlk sayfalardan biri 1978 tarihini taşıyordu. Deniz fenerinde görev yapan bekçi Eleanor Hayes'in günlüğüydü. Yazılar ilk başta düzgündü. Ardından satırlar bozulmaya başlıyor, kelimeler tekrar ediyor. En sonunda her sayfada sadece tek bir cümle kalıyordu. Çatlak artık beni dinliyor. Sonraki günlüklerde de benzer ifadeler vardı. Her bekçi farklı yıllarda aynı cümleye ulaşmıştı. Sanki birbirlerinden habersiz insanlar aynı sonu yazmışlardı. Adrian öğleden sonra merdivenleri çıkarak fenerin en üst bölümüne ulaştı. Camların çoğu kırılmıştı. Eski döner mercek pas içinde hareketsiz duruyordu. Tam ölçüm yaparken alt kattan ayak sesleri geldi. Malcolm'un yukarı çıktığını sandı. "Bir şey mi oldu?" diye seslendi. Cevap gelmedi. Ayak sesleri tam kapının önünde durdu. Adrian dışarı baktı. Kimse yoktu. Tam arkasını döndüğünde merdivenlerden aşağı inen aynı ayak seslerini yeniden duydu. Bu kez koşarak kapıya ulaştı. Spiral merdiven bomboştu. Fakat taş basamakların üzerinde ıslak ayak izleri vardı ve bu izler yukarı değil, doğrudan çatlağın bulunduğu kata doğru gidiyordu. Akşamüstü çatlağı daha ayrıntılı incelemeye karar verdi. Taş yüzeyi temizlerken yarığın içinden çok hafif bir fısıltı yükseldi. Başta rüzgar sandı. Sonra kelimeler seçilmeye başladı. Önce anlaşılmaz sesler, ardından kendi adı. Adrian. Sesi duyduğu anda geriye sıçradı. Fenerde kendisinden başka kimse yoktu. Malcolm aşağıdaydı. Fısıltı ikinci kez geldiğinde bu kez çocukluk yıllarında ölen annesinin sesiyle konuşuyordu. "Buradayım." Adrian'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Böyle bir şeyi açıklayabilecek hiçbir mühendislik bilgisi yoktu. Yine de kendini zorlayarak yarığa yaklaştı. Fısıltı kesildi. Yerini mutlak sessizlik aldı. Fakat sessizlik bile normal değildi. Denizin dalga sesi bile duyulmuyordu. Dünya birkaç saniyeliğine sesini kaybetmiş gibiydi. O gece Malcolm sonunda gerçeğin yalnızca küçük bir kısmını anlattı. Rivayete göre yüzlerce yıl önce aynı kayanın üzerinde başka bir kule varmış. Büyük bir deprem sırasında kule ikiye ayrılmış ama yıkılmamış. İnsanlar taşın içindeki yarığın geceleri büyüdüğünü söylemeye başlamış. Yeni deniz feneri de aynı kayanın üzerine inşa edilmiş. İlk yıllarda hiçbir sorun yaşanmamış. Sonra duvarın içindeki çatlak yeniden ortaya çıkmış. Fakat bu kez yalnızca taşta değil, insanların hafızasında da iz bırakıyormuş. Adaya gelenler zamanla birbirlerinin yüzünü unutuyor, aynı konuşmaları tekrar ediyor. Bazı günlerin hiç yaşanmadığını iddia ediyormuş. En korkuncu ise kimsenin çatlağın ilk ne zaman oluştuğunu hatırlayamamasıymış. Sanki geçmiş her defasında yeniden yazılıyormuş. Ertesi sabah Adrian kararını verdi. Çatlağın içine fiber optik kamera gönderecekti. İnce kabloyu dikkatlice yarığın arasına bıraktı. Ekran önce karanlık gösterdi. Sonra taş yüzeyler görünmeye başladı. Yaklaşık 2 metre ilerlediğinde koridor genişledi. Bu imkansızdı. Çünkü duvarın kalınlığı buna izin vermiyordu. Kamera ilerledikçe görüntü daha da netleşti. Taşlardan oluşan dar bir tünel görünüyordu. Ardından tünelin sonunda biri belirdi. Elinde kamera kumandası tutan bir adam. Adrian birkaç saniye boyunca ekrana boş boş baktı. Karşısındaki kişi kendisiydi. Aynı kıyafet, aynı yüz, aynı şaşkın bakış. Ekrandaki Adrian da kameraya yaklaştı. Dudaklarını oynattı. Ses gelmedi ama söylediği kelime kolayca okunuyordu. "Kaç." Adrian korkuyla kabloyu çekmeye çalıştı. Kablo sıkışmıştı. Bir anda ekran karardı. Ardından cihaz tamamen sustu. Kabloyu büyük güçlükle geri çıkardığında son 2 metresinin erimiş gibi siyaha döndüğünü gördü. Artık gitmesi gerektiğini düşünüyordu.
Fakat iskeleye indiğinde teknenin bağlı olduğu halat yerindeydi, tekne ise yoktu. Deniz sakindi. Dalgalar normaldi. Malcolm yalnızca başını salladı. İlk gelen de böyle demişti. Sonra hepimiz burada kaldık. Adrian sinirlenerek bunun saçmalık olduğunu söyledi. Yaşlı adam sessizce elini kaldırdı. Ufku işaret etti. Adrian denize baktığında aynı teknenin uzakta ilerlediğini gördü. Dümeni tutan kişi yine kendisiydi. Gece çökerken fenerin duvarındaki çatlak ilk kez gözle görülür biçimde genişledi. Taşlardan ince siyah tozlar dökülüyor, içeriden buz gibi hava yükseliyordu. Ardından uğultu başladı. Bu kez tek bir ses değildi. Yüzlerce insan aynı anda fısıldıyordu. İçlerinden bazıları yardım istiyor, bazıları isimler söylüyor, bazıları ise sadece ağlıyordu. Adrian kulaklarını kapattı ama sesler kafasının içinden gelmeye devam etti. Sonunda dayanamayarak elindeki çelik çekici çatlağa vurdu. Darbe bütün kuleyi sarstı. Fakat taş kırılmadı. Aksine çatlak boyunca yukarıdan aşağıya beyaz ışık yayıldı. Işığın içinde yüzler belirdi. Farklı dönemlerden insanlar. Eski denizciler, askerler, çocuklar, mühendisler, rahipler. Hepsinin yüzünde aynı ifade vardı. Sanki konuşmak istiyor ama ağızlarını açamıyorlardı. Sonra ışığın tam ortasında Adrian yine kendini gördü. Bu kez yaşlanmıştı. Saçları bembeyazdı. Yüzünde derin çizgiler vardı. Dudaklarını güçlükle oynatarak tek bir cümle söyledi. Sakın dokunma. Ama artık çok geçti. Çekicin oluşturduğu titreşim bütün yapıya yayıldı. Fenerin zemininden derin bir gürültü yükseldi. Çatlak aniden tavana kadar uzandı ve içerisi karanlık değil, yıldızlarla dolu uçsuz bucaksız bir boşluk haline geldi. Adrian geriye kaçmaya çalıştı ama ayaklarının altındaki taşlar kaydı. Bir an için düşeceğini sandı. Sonra hiçbir yere düşmediğini fark etti. Sanki zamanın dışında asılı kalmıştı. Etrafında binlerce görüntü dönüyordu. Çocukluğu, üniversite yılları, henüz yaşamadığı günler, yaşlanmış hali, hepsi aynı anda önünden geçiyordu. Gözlerini açtığında kendisini lojmandaki yatağında buldu. Güneş doğmuştu. Her şey normale dönmüş gibiydi. Dışarı çıktı. Deniz sakindi. Kuşlar ötüyordu. Fener dimdik ayaktaydı. Çatlak görünmüyordu. Malcolm ise ortalarda yoktu. Eşyalarını toplayıp iskeleye indi. Teknesi bağlıydı. Motor sorunsuz çalıştı. Saatler sonra ana karaya ulaştığında rahat bir nefes aldı. Kuruma teslim ettiği rapor oldukça kısaydı. Yapıda yüzeysel çatlaklar tespit edilmiştir. Acil tehlike bulunmamaktadır. Hiç kimse başka soru sormadı. Dosya arşive kaldırıldı. Adrian da hayatına dönmeye çalıştı. Aradan tam 6 ay geçti. Bir akşam yeni aldığı evde çalışma masasının başında proje çizerken duvardan hafif bir tıklama sesi duydu. Önce önemsemedi. Ses tekrar etti. Sonra üçüncü kez. Ayağa kalkıp duvara yaklaştığında boyanın tam ortasında saç teli inceliğinde yeni bir çizgi fark etti. Parmak ucuyla dokunduğu anda içeriden buz gibi hava geldi. Ardından çok tanıdık bir fısıltı duyuldu. Adrian donup kaldı. Çünkü bu kez ses içeriden değil, kendi ağzından çıkmıştı.